Mitoloji üzerine konuşacaksak eğer, mitos Yunanca bir kavramdır ve öykü demektir. Zaten çoğu insan masaldan başka bir anlam yüklemez mitlere. Lakin mitoloji üzerine konuşacaksak eğer şunu iyi bilmek gerekir. Mit modern insan içindir. Kadim dönemlerde mit yoktur, gerçeklik vardır. Kadim dönemde tanrılar, inançlar, ibadet, ritüel ya da insanüstü alana ait her şey gerçektir. Mitler size bilgisizliğin bir ürünüymüş gibi görünseler de aslında bilme çabasının ta kendisidirler. Yılanlar pek çok mitolojinin merkezindedirler. Ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu temsil ederler. Deri değiştirdikleri için öyle bilinir. Oysaki durum çok daha vahim çünkü çok derin. Sembolik dünyamızda sonsuzluğun, ölümsüzlüğün, mükemmelliğin ve biricikliğin simgesidir daire. Daire sonsuzluğun, ölümsüzlüğün sembolüdür. Çünkü bir noktadan başlar ve daire çizerseniz başladığınız yere geri dönersiniz. Sonu yoktur. Daireyi oluşturan noktalar dairenin merkezine eşit uzaklıktadır. Çok küçük toz parçalarından büyük gezegenlere kadar her yerde daireyi görürsünüz. Gökyüzündeki cisimlerin de hareketleri daireseldir. İbadetler, hatta halk dansları için daire biçimi alınır. Kısacası daire sonsuzluk, ölümsüzlük, biriciklik, teklik ve tanrısallık demektir. Hatta evlilik yüzüklerimiz de yuvarlaktır. Yılana dönecek olursak, yılan kıvrıldığında daire biçimli alan tek canlıdır. Aslen kutsallığı da buradan gelir. Aksi takdirde deri değiştiren her canlı ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu temsil ederdi. O zaman kadim dönemin insanları zannettiğimizden daha çok şey biliyor ve tahmin edemeyeceğimiz kadar sembolik dünyanın sırlarına hakim olabilirler mi? Onları ne kadar tanıyoruz? Hani tarih tarım devrimini insanlık için ileri atılmış bir adım olarak kurgular ya, aslında bu fantastik bir kurgudur. Tarım devrimi insanlığın elindeki toplam gıda miktarını şüphesiz çok arttırmış. Ama insana daha iyi beslenme ve daha çok keyifli geçirecek bir zaman yaratmamıştır. Bu devrim aslında nüfus patlamasına yol açarak şımarık bir seçkinler takımını yaratmıştır. Sizce tarih, kadim dünyanın insanlarını modern çağın insanlarından daha az bilgi sahibi olarak mı kurguladı? Bunu Mezopotamya mitolojisi üzerinden inceleyelim. Her şey burada başladı. Akdeniz ile Basra Körfezi arasında kalan yaklaşık 120 bin kilometre karelik alanda, yani Mezopotamya'da. Bu coğrafyadaki maddi ve maddi olmayan kültür mirası binlerce yıl önceki prehistorik kültürle harmanlanarak kimlik kazandı. Bu yüzden Mezopotamya mitolojisini ve inanç sistemini kavramak, insanlığın ortak inançlarını ve ortak aklını kavramakla eşdeğer. Mezopotamya insanının düşünce sistemini inceleyecek olursak, Mezopotamya insanı günümüz insanından daha az akıllı değil ama farklı, zihinsel olarak. Örneğin Mezopotamya insanı metamorfik düşünür. Onun için varlıkların arasında ontolojik bir fark yoktur. Yani insan, hayvan, bitki kardeşliği söz konusudur. Birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaz. Bunların her biri ötekine dönüşebilir. Mezopotamya insanı benzer benzeri çeker formülüne inanır. İşlediği günahı bir hayvana yükleyerek arınma yoluna gider ya da yağmur yağdırmak için yağmur sesi çıkarır. Bu formüle dayanarak büyüler, ritüeller yaratır. Mezopotamya insanında doğadaki olayların oluş mantığı da farklıdır. Modern dünyada herhangi iki olay arasında sebep-sonuç ilişkisine dayalı somut ilişkiler kurulur. Mezopotamya'da iki olay arasındaki ilişki doğaüstü bir alana referans edilerek açıklanır. Mezopotamya insanının hayatında olan her şey tanrısal bir havuzdan beslenir. Deprem, tanrılar için gerçekleşecek bir tören ya da ritüelle önlenebilir. Buradan yola çıkarak Mezopotamya insanını hayal dünyasında yaşayan uhrevi bir varlık olarak düşünmek çok yanıltıcıdır. Şimdi de Mezopotamya mitolojisi üzerinden kültürel sürekliliği analiz edelim. Mezopotamya insanı şaşırtıcı derecede evrenin matematik dilini keşfetmiştir. Plimpton 322 tableti,
Kolombiya Üniversitesi'nde Plimpton koleksiyonunda bulunan 322 numaralı tablettir. Tablette Pisagor üçlüsü problemi üzerinde durulmuştur. Bu tablette toplam 15 adet Pisagor üçlüsü bulunmaktadır. Pisagor teoremi olarak bilinen kural, Pisagor'dan çok önce Babil'de kullanılıyordu. Mezopotamya insanı ay ve güneş tutulmasının zamanını bile doğru hesapladı. Bildiklerini Helenistik dönemde Yunan bilimiyle birleştirdi. Yıldızlı gökyüzündeki gök cisimlerinin hayvan, insan ve başka şekillerde takımlar oluşturduğunu fark etti. Gök haritasına bir düzine burç yerleştirdi. Sümer ve Babililer gök cisimlerinin hareketlerini izleyip kil tabletlere yazdı. Matematik bilgileriyle gezegenlerin ne zaman, nereden çıkıp nerede kaybolacağını hesapladı. Yine Babililer Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenlerini keşfetti ve onlara kendi tanrılarının adlarını verdi. Tabletlerde ay ve güneş tutulmasının nerelerde gözleneceği de anlatıldı. Tam ay tutulmalarının 18 yılda bir tekrarladığı keşfedildi. Günümüzde buna ise Saros döngüsü denilmektedir. Modern insan bayramlar ve ritüeller aracılığıyla ilahi zaman boyutuna girer. Mezopotamya insanı da öyle. Fakat bu durum Mezopotamya insanında çok daha saplantılı bir noktadadır. Ritüeldeki bir kayma ya da sapma onlar için neredeyse kozmik düzenin yıkılması anlamına gelir. Eski Mezopotamya inanç sistemi büyük oranda animistik temeller üzerine oturur. Animizm her neslinin bir ruhsal varlık veya ruh tarafından yönetildiği kabul eden öğretidir. Mezopotamya inanç sisteminde insanların günlük yaşamları olduğu gibi gökyüzüne projekte edilmiştir. Yani Mezopotamya tanrıları soyut ve insani özelliklerden arınmış değildir. Tanrılar fiziksel ve sosyal olarak insana benzer. Çünkü insanları kendi suretinden yaratmışlardır. Tam anlamıyla bir aile gibi yaşarlar. Hatta Asur mühür sanatında bu ailenin gökyüzüne ulaşan bir hurma ağacı şeklinde tasvir edildiği görülür. Mezopotamya tanrılarının çoğu totemik sembollerle yani çeşitli kutsal hayvanlarla ifade edilmiştir. Totemik tanrılar Mezopotamya'nın prehistorik döneminden aktarılmıştır. Sumer'in kış kentinin güneş tanrısının sembolü kartaldır. Ea'nın sembolü antiloptur. Akatça'da Daru, Asurca'da Turakku olarak telaffuz edilen antilop, Eski Ahit'in Tekvin kitabında İsrailoğulların atalarından Terah'ın şahıs adında karşımıza çıkar. Akat tanrısı Uz, güneşle ilgili keçi formunda tasvir edilir. Nippur'un güneş tanrısı Adar'ın sembolü domuzdur. Marduk boğa tanrıdır, Tanrı Zu kuş formundadır. Enki balık olarak görülür. Sümerliler yeryüzünde iki tür su olduğuna inanmışlardır. Abzu yer altındaki tuzlu sudur, cinsiyeti erkektir. Tiamat yeryüzünü çevreleyen tatlı sudur, cinsiyeti dişidir. Bu iki suyun birleşmesinden Lakmu ve Lakamu adında iki yılan doğmuştur. Lakmu, Lakamu'nun birleşmesinden An ve Ki yani yer ve gök meydana gelmiştir. Anki'nin ilk üç tanrısı Tanrı Anu, gökyüzünün efendisi, Tanrı Enki, yeryüzünün efendisi, Tanrı Enlil, havanın efendisi. Gökyüzünün efendisi gizemli Tanrı Anu'ya gelecek olursak, An sözcüğü Sümerce gök, cennet, tanrı ve yıldız anlamındadır. Gökyüzünün, cennetin ve takım yıldızlarının tanrısıdır. Sümerce metinlerde Anu'nun gökyüzündeki sarayının bir hayat ağacı tarafından korunduğu yazar. Anu'nun huzuruna sadece tanrılar değil, ölümlüler de çıkar. Sümerlerden Babil'e aktarılmış Adapa mitosunda bu durumu tüm açıklığıyla görmek mümkündür. Adapa sözcüğü İbranice'deki Adem sözcüğünün Asurca karşılığıdır. Adapa, Tanrı Ea yani Enki'nin oğlu ve Babilonya ülkesinin en eski kenti Erudu'nun rahip kralıdır. Ea, Adapa'yı insanın ilk örneği olarak yaratmış fakat ona bitimsiz bir hayat vermemiştir. Adapa'nın görevi tanrılara hizmet vermek, özellikle onların sofrasına balık sağlamaktır. Mezopotamya kazılarında doğrudan Anu'yu betimleyen bir tasvirli sanat eserine rastlanamamıştır.
Fakat çivi yazılı metinler onun tanrıların kralı olduğunu ve krallığın ondan aktığını bildirmektedir. Anu'yu sembolize eden objeler tiara adı verilen başlık, gücü temsil eden asa ve koruyucu çobanın bastonudur. Sümer'den binlerce yıl sonra taç ve asayı insanların, bastonu psikopatların taşıyor olması çok şaşırtıcı değil. Anu'nun kapısının betimlendiği Asur dönemine ait tasvirli sanat eserinde 12 gök cismi betimlenmiştir. Bu 12 gök cismini bugün Berlin Yakın Doğu Müzesi'nde sergilenen bir mühür baskısında da rastlamaktayız. 24 küçük kürenin üzerinde 11 gök cismi asılı bulunmaktadır. Bu gök cisimlerinin en büyüğü ve 12.'si tepede ışık saçmaktadır. Bilim dünyası Güneş sisteminde çapı 16 kilometreden büyük olan cisimleri gök cismi olarak kabul eder ve bilindiği kadarıyla bizim Güneş sistemimizde 24 adet gök cismi mevcuttur. Anu'nun kutsal numarası 60'tır. Eski Mezopotamya insanları 60'lık sayı sistemini kullanmışlardır. Sayı işaretli tabletleri anlayabilmek için Sümer sayı sistemi hakkında fikir sahibi olmak gerekir. Bugün kullandığımız sayı sistemi onluktur. Onluk sayı sisteminin kökeni eski Roma uygarlığına dayanmaktadır. Temelinde ise iki elimizdeki parmakları teker teker saymak vardır. Günümüzde birçok yerde hesap yaparken 10 ve onun katlarına dayanan sistemler kullanırız. Oysa ki onluk sisteme uymayan yılın 365 günü, ayın 30 günü, dairenin 360 derecelik açısı, günün 24 saati, saatin 60 dakikası, dakikanın 60 saniyesi gibi aykırılıkların nedeni de bu tür hesaplamaların Sümer'e yani Mezopotamya'ya dayanmasıdır. Sümer'de karşılaştığımız 6, 60, 600 sayısına kültür tarihi boyunca başka medeniyetlerde anlamlar yüklemişlerdir. Tevrat'ta ve Kur'an'da dünyanın 6 günde yaratıldığı yazılır. 7 de sonsuzluğu ifade eder. Kabala'da 6 güneşin değeridir. Davut peygamberin kalkanında kullanılan sembolde de 6'yı görmek mümkündür. Eski Yunan kültüründe kozmosun rakam değeri 600'dür. Ölüm sonrası dünyalara bir rehber olarak yazılan Tibetlilerin Ölüler kitabı Bardu Tedal'da anlatılan hayat çarkı 6 parmaklıdır ve içi de 6 alemi barındırır. Geçmişten günümüze hayatımızın her alanında görebileceğimiz bazı olguların Mezopotamya insanından miras kaldığını siz de fark ettiniz mi? Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.